Selamlar Hazbin Otel takipçileri ve en önemlisi cehennem sakinleri. Arkadaşlar şu an farkındayım, günde 2 defa video atıyorum ama şöyle bir sızıntı bilgileri geldi yine elime. O yüzden alelacele bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz yarın bu dizinin finali var. Spoiler yemek istemiyorsan bu videoyu bir kere izleme ama merak ediyorum abi neler olacak diyorsan da bu videoya devam edebilirsin. Yani açıkçası bu videoyu yapmakta biraz kararsız kaldım ama sizlere şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar Alistair ve Lucifer'ın shiplemesine dair bir şeyler görmüştük ya da şöyle bir şey duymuştuk daha çok. Alistair Lucifer'ı kurtaracağına dair gerçekten bunun gerçekleştiğine inanamıyorum yani. Alistair Lucifer'ı kurtarıyor arkadaşlar ama günün sonunda Angel Dust da ölüyor yani. Bu daha da karmaşık bir video haline geleceğini farkındayım. Bakın ışık hızında video yaptım sizlere. Normalde böyle bir video planım yoktu. Zaten bu teoriyi gönderenler de bilir. Az önce konuştuk onlarla. Çünkü o kadar hızlı yaptım ki hatalar muhakkak olacaktır. Dil sürçmeleri bile olabilir. Onu bile söyleyemedim yani. O yüzden arkadaşlar videoya geçmeden önce nasıl böyle yalap şap bir video deyip kızmayın bana. Çünkü sizlere bunu yetiştirebilmek için canla başla ter döktüm yani. Neyse biz konumuza hemen hızlıca devam edelim. İlk öncelikle 4 farklı fotoğraf geldi. Zaten ben aslında sizlere özellikle Vox'un Lucifer'ı hipnoz ettiği ve Alistair'ın yandan böyle pişkin baktığı bir video yapmıştım sizlere. Ve akabinde Angel Dust'ın neden öleceğini sizlere açıklamıştım. Ancak bu videoda 4 hatta 5 farklı resmin neler olabileceğine dair elime bilgiler geçti. Hemen ben de sizlere bu resimlerin ne anlama geldiğini ve neler olabileceğine dair yorumlarımı ve teorilerimi sizlere sunmaya çalışacağım. Bu yüzden lafı fazla uzatmak istemiyorum ama videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olarak bana destek olabilirsin. Finaliyle beraber 20.00'da sizlere bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayına katılıp bu bölümle veya daha doğrusu bu sezonla alakalı neler olup bittiğine dair böyle istişare edip konuşacağız arkadaşlar. Sen de katılıp fikirlerini söyleyebilir, teorilerini sunabilirsin ve böylelikle çeşitli güzel eğlenceli bir canlı yayın olur. Bu yüzden ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlar, şimdi sizlere bana ulaştırılan sızıntıların ve bu resimlerin ne anlama geldiğine dair sizlere yorumlarımı ve düşüncelerimi paylaşacağım. Bu noktada Moki ve Umut isimli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bana Instagram'dan ulaşarak bu resimleri ulaştırabilirler. Şimdi birinci resmi incelediğimizde şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Vox'un insan halini görüyoruz. Yine televizyon kanalı sunuyor ve özellikle yine tipine baktığımız zaman tam bir memelesiz, böyle şerefsiz bir tipi olduğunu düşündürmekte. Tabi bu noktada daha fazla ayrıntı veremiyoruz ama kendisinin büyük ihtimalle haber kanalı tarzı bir şey yaptığı, yani bir konuda sunucu olduğunu anlıyoruz. Bu demek oluyor ki Vox'un hikayesine, arka planına dair yeni bilgiler edineceğiz. Bu noktada en azından ana düşmanımızın kim olduğu, nelerden geldiğini ve neler yaptığını öğrenmiş olacağız. İkinci resme baktığımızda da dostlar bence çok önemlisi Angel Dust'ın insan halini görüyoruz. Ancak şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Angel Dust'ın nasıl öldüğüne dair birkaç video yapmıştım. Bunun hikayesi ve akabinde nasıl cehenneme düştüğü, cehennemde neler yaptığı, Valentino'ya nasıl tutsak olduğuna dair bütün hikayesini yaptığım videolar mevcut. Aynı zamanda birkaç saat önce yayınlamış olduğum videoda yine Angel Dust'ın finalde öleceğine dair bir teori ürettik. Çünkü neden? Angel Dust'ın kefaret planında, yani kefaret borcunu ödeyebilmesi için ilk öncelikle bir babayı kurtarması gerekiyor. Neden? Çünkü kendi babasını öldürmüş bir insan olduğu için cehenneme gelmiştir. Akabinde haliyle de şu an cehennemdeki tek babanın Lucifer olabileceğini düşünerekten ve özellikle Vox'un elinde bir tutsak olduğunu düşünürsek onu kurtaracak kişinin de Angel Dust olacağını ve akabinde cennete yükseleceğini söyleyebilirim. Şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum. Öldükten sonra, yani cennete yükseldikten sonra Angel Dust Husky ile olan ilişkisini nasıl sürdürecek? Sir Pentious gibi yine böyle azap mı çekecek hiçbir fikrim yok ama tutup da yani Husk ve Angel Dust'ı da böyle ayırırlarsa sıçarım böyle işe yani derim. Hemen 3. resme geçmek istiyorum. Bu noktada arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var ki bence en iyi ayrıntı budur arkadaşlar. Alistair güçlerini kazanıyor ve abi ne yapıyor? Lucifer'ı kurtarıyor. Yani Lucifer'ı kurtaracağını bu zamana kadar hiç düşünmezdim ama gerçekten Alistair'ın böyle güçlerine kavuşup yani Lucifer'ı kurtarması bence çok heyecan verici bir durum. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu neye tekabül ediyor? Bir kere Alistair'ın bunu kurtarması zaten güçlerini tekrardan kazandığı anlamına geliyor. Yani asasının tamir olduğunu ve gücünü elde ettiği anlamına geliyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen bir sonraki resmde Alistair asasına özellikle dikkat ederseniz böyle kıvılcımlanma gibi bir şey oluyor. Böyle demek oluyor ki artık Alistair'ın asası tamir olmuş ve gücünü tamamıyla elde etmiş durumda. Ancak bunu nasıl elde ettiğini düşünürsek Charlie ile yapmış olduğu anlaşmadan geçtiğini söyleyebilirim.
Farkındaysanız Vox böyle melül melül bakmakta. Demek ki Vox bir kere patates olmuş, yenilmiş yani ve şu an Alistair'ın karşısında iki büklüm olmuş durumda. Kaybettiği savaşın hüznüyle beraber Alistair'dan af mı diliyor artık ne yapıyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle aralarında çok böyle alaycı bir konuşma geçeceğini düşünmekteyim. Ancak diğer bir resme baktığımızda ise Lucifer'ın, bu arada çok karmaşık gittiğimin farkındayım ama şu an heyecanlı bir şekilde bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. O yüzden yani biraz alelacele oluyor. Alelacele, onu bile doğru düzgün söyleyemedim. Neyse. Arkadaşlar Lucifer'ın yerde elektriklenmiş bir şekilde ve böyle bitkin bir şekilde yattığını görüyoruz. Ama elini sanki böyle birine uzatıyor yani. Ben öyle anladım bu resimden. Ve elektriklenme genelde Vox'un bir tür böyle şeyi olmakta. Enerjisi mi diyeyim yani, ne bileyim, görseli mi diyeyim yani, ona atıfta bulunuyormuş gibi duruyor. Bu noktada bizler Lucifer'ın Vox'un silahı veya Vox'un etkisinden kaynaklı bu hale düştüğü, bitkin düştüğünü anlamaktayız. Tabii bunun yanında Angel Dust'ın da orada olduğunu düşünürsek bence Lucifer Angel Dust'a el uzatıyor olabilir. Ama ne için uzatıyor? Yardım istemek için uzattığını düşünmüyorum da büyük ihtimalle Angel Dust da çok patates, ki nereden biliyoruz? Son yayınlanan şu videoda Angel Dust ve Cherry Bomb patates olmuş durumda arkadaşlar. Perişan olmuşlar. Neredeyse ölmek üzereler. Demek ki bu çok ciddi bir savaştan çıktıklarını da göstermekte. Tabi Cherry Bomb Angel Dust'ı mı kurtarmaya çalışıyor? Lucifer'ı mı kurtarmaya çalışıyor? Yoksa kendi canını mı kurtarmaya çalışıyor? Şu an tam bir muamma. Tabi diğer bir resim var. Zaten ben bununla alakalı, yani bu sızıntıyla alakalı sizlere video yapmıştım. Vox'un Lucifer'ı bir kere hipnoz etmesi. Ya bence bu en saçma olaylardan bir tanesi arkadaşlar. Koskoca cehennemin kralı. Ya nasıl oluyor da yani Vox'un bir tane derebeyinin yani böyle hipnozuna girebiliyor? Ben bunu anlamış değilim. Bu bana çok saçma geliyor. Ki Valentino gibi veyahut da Alistair gibi overlordlar etkilenmiyor da Lucifer nasıl etkileniyor, ben bunu çözemedim yani. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmayı unutma dostum, çünkü teorilerine ve özellikle yorumlarına çok ihtiyacım var. Biliyorum şu an, yani yarın zaten hali hazırda neler olup bittiğini öğreneceğiz. Ama ben sizlerle değerli Hazbun Otel ve Cehennem sakinleri olarak bunu merak ettiğinizi düşündüm ve bu sızıntıların ne anlama geldiğini düşüncelerimle birleştirip sizin izleyeceğinizi düşündüm. O yüzden böyle alelacele yaptım. Hatalarım olmuş olabilir, eksiklerim olmuş olabilir, hatta ses kaydı bile düzgün olmamış olabilir. O yüzden kusuruma bakma dostum. Çünkü çok alelacele yapmış olduğum bir video, o yüzden affına sığınırım. Evet dostlar, yarın canlı yayında ve Hazbun Otel'in 7 ve 8. bölümün videolarında görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak ve hoşça kal. Bu arada senin de teorin varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Seviliyorsun. Hadi bay bay.